Merhaba arkadaşlar. Bu hafta 3 farklı video hazırlayıp yüklemeyi düşünüyorum. Neden 3 farklı videoyu birden hazırlayıp yüklemek istiyorum? Çünkü 3 videoda birbirinin aynısı gibi. Sadece konu aynı, makineler model olarak farklı olacak. Arkadaşlar bu hafta yer altında kullanılan yine Bomber 282 Jumbo makinesinin birinci ve ikinci darbe sistemleriyle ilgili olacak. 3 farklı videoda birincisinde şu anda hazırladığımda arkadaşlar 90'lı yıllarda üretilmiş olan eski model bu Jumbo'nun darbe basınç sistemi. İkinci videoda bunların bir üst modeli yani 2000'li yıllarda üretilen ardından da L2 diye geçen diğer modelinden bahsetsem. Şimdi en eski modelden arkadaşlar eğitimimize başlayalım. Şimdi eski model makineleri de arkadaşlar yeni ile kıyasladığımız zaman aralarındaki en büyük fark eski model makinelerde darbe koruma sistemi yoktur. Darbe koruma sistemi nedir diye sorarsanız arkadaşlar burada hepinizin bildiği gibi tabancalarda arkadaşlar boşa darbe vurmak özellikle ikinci darbe yani yüksek basınçla beraber basınçta boşa vurmak tabanca içerisinde istemediğimiz hasarlara sebep verebiliyor. Şimdi böyle bir sorun olduğu zaman operatör delge aşamasında arkadaşlar tabancanın hasarlanmaması için yani boşa darbe vurmaması için sürekli bit ucunu kayaç ile temas halinde tutması lazım. Tabi burada delge aşamasında operatör iyi bir operatör kayaçla sürekli temas halinde tutarsa herhangi bir korumaya ihtiyaç yoktur zaten. Zaten diğer makinelerde de bu gibi durumlarda koruma sistemleri devreye girmez. Fakat kayaçla temas kesildiği anda bu arkadaşlar bazen kayaçın yapısıyla alakalı da olabilir. Bazen de operatörlerin tamamen kasıtlı veya işte tıkanan bir rotu atmak için farklı farklı işler için boşa darbe vurdurmaları tabancalara ciddi hasarlar veriyor arkadaşlar. Şimdi bu makinede böyle bir koruma olmadığından arkadaşlar delgi sistemi tamamen operatörün korumasına bırakılmıştır. Şimdi ben bu sistemin nasıl çalıştığıyla ilgili eğitime başlayalım arkadaşlar. Bu makinede 1238 serisi tabancalar vardı eski yıllarda. Bunların yağ tüketimi diğer yeni çıkanlara göre az olduğundan arkadaşlar bunların pompası da 71 santimetre küplük takriben 100 litrelik pompaları var arkadaşlar. Bunun haricinde arkadaşlar bakın şurada pompalarımızı DFR'den DR'ye çeviren yumuşak başlangıcı sağlayan yön kontrol valfimiz diğer makinelerin hepsinde var. Ayrıca yine delgiye de kullandığımız yön kontrol valf arkadaşlar bu 3 modelde de var. Akış kısıtlayıcı yine 3 modelde de var. Sadece olmayan arkadaşlar bizim darbe koruma valfleri. Şimdi eski sistemde makinemizi arkadaşlar çalıştıralım. Bu makinede ve diğerlerinde de olduğu gibi elektrik motorunun yıldız üçgene geçene kadar arkadaşlar pompamız 18 bar basınçta çalışır. Yani bu valf aktif olmadan 18 barda sistem basıncı doldurup pompamız bekleme pozisyonuna geçer. 18 bar basınç arkadaşlar bakalım nerelere gider. Pompamızın çıkışından bakın şuradaki LS kontrol valfimize gider. Bunun haricinde buradaki basınç bloğuna gider. Buradan arkadaşlar bakın şuradan bir hattımız anti-jamming valfine giriş yapar. Ayrıca bomb kontrol valfine gider ve son olarak da arkadaşlar bizim delgi valfi üzerine gider 18 barda bekler. Bakın baskı valfine bekler, darbe basıncı valfine bekler. Tabi 18 barla buradan çok da bir işlem yapılamayacağını burada herhangi bir işlem yapılamaz. Zaten burada 18 bara bekleme süresi tamamen kısa bir sürede bu 3 saniye 4 saniye tamamen neye ayarlamışsan bu sürede bekler. Zaten 3 saniye gibi bir sürede elektrik motorumuz yıldız üçgene geçip tam olarak devrini tamamladığından artık burası devreye girer. Bir sonraki eğitimde buradaki enerjilenme elektrik tarafından da bahsetsem. Bakın buradaki Y156 enerjilendiği anda arkadaşlar pompanın çıkış basıncından gelen LS
direkt pompa listesine girdiğinden 18 bara ayarlamış olduğumuz valve'ı devre dışı bırakarak diğer valve'ın devreye girmesi sağlanır. Ben burada pompayı 210 bar olarak setlemişim. Pardon, 220 bar. 220 bar basınç, bir önceki 18 barın oluştuğu yerlerde 220 bar basınç oluşarak pompamız nötr konumuna geçer. Şimdi arkadaşlar 220 bar basıncın var olması demek 220 bar ikinci darbede olacak anlamına gelmez. Birinci darbede de 220 bar olacak anlamına gelir. Neden? Çünkü bizim bakın birinci, ikinci darbe levye kolu çıkışlarında A ve B hatlarında bakın yerleştirilmiş olan kısıtlayıcılarımız vardır. Bakın şurada resmini yerleştirin. Bunun arka tarafındaki bakın 150 bara setlemişim ben. Birinci darbeyi 150 istiyorum. İkinci darbeyi 200 bar olarak istiyorum. Ön taraftaki de 200 bar. Bunlar bir vana mantığı gibidir. Sıktıkça yağ akışı kapanır. Açtıkça yağın gidişi açılır. Bunlar bir defa ayarlandığı zaman arkadaşlar bir küresel vana gibi düşünün buradaki valfi. Bunu bir defa ayarlayıp kontrasını sıktığınız zaman arkadaşlar bunun ayarı kendiliğinden kesinlikle bozulmaz arkadaşlar. Haliyle özellikle darbe basınçlarında düşme oluştuğu zaman işte bunlardan da bu iş ayarlanıyor deyip bunları kurcalamanızı tavsiye etmem. Çünkü neden? Bunları zaten ayarlanmıştır. Sorununuz arkadaşlar bunların ayarının bozukluğundan değil, tabi birileri karıştırmadıysa, genelde buraya gelen yağın miktarında azalmalar olursa darbe basınçlarında düşmeler olur. Şimdi ben bu konuya girmeden önce sistemimizi bir çalıştıralım. Şu anda makinemiz çalıştı. Sistemde 220 bar hazır. Operatör birinci darbeyi seçsin arkadaşlar. Bakın. Birinci darbe seçildi. Birinci darbe seçildiği zaman bakın arkadaşlar şu valfın üzerinden B hattına bir akış oluşur. B hattında oluşan akış arkadaşlar bakın şurada bizim kısıtlayıcıdan kısmış olduğumuz yağ bu sefer bakın girişte 220 bar, çıkışta sürekli bir tüketim olduğundan 150 bar basınç sağlanana kadar ben bu ayarı yapmışım. Şurası kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Bakın buradan birbirine bağlantısı var. Şuradan gelen hat valfin ikinci darbesi içindir. Bakın şurası kapalı olduğundan buraya giden yağın herhangi bir esprisi olmaz. B hattına gönderdiğim 220 barı akışı kıstığımdan çıkışta da sürekli bir tüketim var. 150 bar basınç oluşana kadar ayarımı yapmışım. Haliyle birinci darbede 150 bar darbe basıncını yakaladım. Bakın şu içerisindeki bağlantı da bizim birinci ve ikinci darbede saatimizin çalışmasını sağlar. Başka neyimiz var? Bakın arkadaşlar şurada da bir tane switch'imiz var. Buradaki switch bir ve ikinci darbelerde kontağını kapatarak bir yere sinyal gönderir. Nereye sinyal gönderir arkadaşlar? Bir sayaca sinyal gönderir. Burada da bu switch sayesinde tapancanın çalışma saati takip edilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Sadece tapancanın çalışma saatini belirler. Dizel motorun çalışma saatini belirlemez. BOM'un çalışma saatini belirlemez. Çünkü BOM'u çalıştırdığınız zaman, elektrik motorunu çalıştırdığınız zaman darbe çalışmadığı için herhangi bir okuma yapmaz. Sadece tapancanın bakımı için tapancanın çalışma saatini belirler. Bir ve ikinci darbede aktif olur. Şimdi arkadaşlar burada birinci darbeye giden ya arkadaşlar bakın şurada bir pilot hattı daha alınmış. Burası da devreye girer. Buradaki pilot basıncı arkadaşlar şuraya dikkat edin. Bakın şuradan bizim baskı valfine bir etkisi vardır. Aynı zamanda da şu orifisten yani kısıtlayıcının sürekli depoya boşaltılır. Tabi bunun neden depoya boşaltılmasına ihtiyaç duymuş onu da birazdan göreceğiz. Buraya arkadaşlar bu valf üzerindeki etkisine baktığımız zaman ne tür bir görevi vardır? Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi operatör bakın şuradaki operatörün elinin altında sürekli ayarını değiştirebileceği baskı pilot valfi 65-110 bar arası diye yazar bunda. Diğeri ise arkadaşlar 40 bara setlenmiş diğer ikinci bir valf.
Şurada da arkadaşlar pilot kontrollü bir check valve vardır. Operatör delgi aşamasında özellikle arkadaşlar delgi düşük darbeyle başlanır. Yani 150 barla başlanılır. Matkap ucu 20-30 santim, 50 santim içeri girdikten sonra ikinci darbeye geçilir. Yani bu makinede birinci darbe aslında merkezleme yapmak için kullanılır. Yani deliğe ilk girişin düşük darbeyle olması lazım. Çünkü sapma olmaması lazım. İlk 50 santimde eğer 1 santim sapma yaparsanız 3 metre sonunda çok ciddi bir sapma meydana gelecektir. Bu da delgi sonundaki patlamayı etkileyeceği için çok da istenilmez. Şimdi operatör normalde 60-70 barlarda baskıyla devam ederken ikinci darbede delik bitip birinci darbeye makineyi alıp ilk merkezleme anında arkadaşlar operatörün baskı basıncını değiştirmesine gerek yok. Birinci darbeden gelen pilot hattı arkadaşlar 40 bara setlemiş olduğumuz valfi devreye sokarak baskı basıncını otomatikmen 40 bara düşürür ve ilk delginin 40 barlık baskıyla yapılması sağlanır. Haliyle düşük darbe, düşük baskıyla yumuşak bir giriş yapılır kayaç içerisinde. Operatör makineyi ikinci darbeye verdiğinde arkadaşlar bakalım ne olacak? Bakın arkadaşlar ikinci darbeye verildi makine. Bakın buradaki artık akış daha yok. Fakat burada olan yağımız eğer boşaltılmazsa merkezleme valfi yine devreye olacak. Fakat demin bahsetmiştim. İkinci darbede artık buraya daha yağ akışı yok. Buradaki orifice üzerinden de depoya boşaldığından pilot check valve üzerindeki basınç kalkar. Artık operatörün ikinci darbede kullanmış olduğu baskı devreye girer. Yani 60-70 burada istediği değerde delgiye devam edebilir. Şimdi bakın arkadaşlar burada pompamız 220 bar yağ basıncı var. Burada arkadaşlar A hattı üzerindeki kısıtlayıcımız B hattındakine göre daha açık. Haliyle 200 bar basıncı biz ikinci darbede tabancaya göndererek 200 bar basıncı elde etmiş olduk. Şimdi burada basınç düşmeleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum. İşte 200 bar darbe basıncımız yok. Basıncımız düşük. Genelde bu hatta olan arıza genelde budur. Demin bahsetmiştim arkadaşlar. Buradaki akış kısıtlayıcı valflerle bu ayarlarla oynayarak basıncı arttıramazsınız arkadaşlar. Sadece basıncı düşürürsünüz sıkarak. Artma işlemi yapamazsınız. Neden? Çünkü zaten burası 200 bar basınca göre ayarlanmış bir değerdeydi. Yani vanamızın açıklığı aslında maksimum açıklıkta. Bu maksimum açıklıkta olan bir şeyin basıncı yakalayamaması demek aslında siz birim zamanda buraya istenilen yağı gönderemiyorsunuz veya tabanca çok aşırı tüketim yapıyor. İki şık vardır. Ya tabanca çok aşırı tüketim yapıyor veya pompamız istenilen yağı birim zamanda gönderilemiyor. Bunun için de bu tür arızalarda ilk bakacağınız yer arkadaşlar makine üzerindeki pompanın performansı, pompanın nasıl test edileceği ile ilgili videolarımı diğer videolardan görebilirsiniz. Yani pompa şu anda bu makinede arkadaşlar 100 litreliktir. 70-75 litre bir tüketimi var tabancanın. Eğer pompanız istenilen yağı üretmezse ikinci darbede 200 barı yakalayamayacaksınız arkadaşlar. Bu eğitimi burada bitiriyorum. Bir sonraki eğitimde arkadaşlar bunların bir üst modelinden bahsedeceğim. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.